Günaydın dostlar. Acayip bir rüzgar var dışarıda, o yüzden çadırın içinde kendime koka çayı yapıyorum. Şöyle ışıkta tutayım kendime. Çok rüzgar var dışarıda, yakamadım tüpü. Dedim bari çadırın içinde yapayım. Koka çayı içip öyle yola koyulmak istedim. Hem enerji versin hem mideme sıcak bir şey girsin. Şöyle çadırın içinde aynı düzenekte pişiriyorum. Şöyle göstereyim size hatta koka çayını. Suyu koyuyorum, yaprakları koyuyorum, ondan sonra böyle demliyorum. Dün gece hava güzeldi. Yani güzel derken o kadar soğuk değildi. Sadece rüzgar vardı. Onun dışında çok rahat bir uyku uyudum. Şimdi çayımızı içelim, ondan sonra çadırı toplayalım. Yola koyalım. Bugün 12 kilometre yürüyeceğiz yanlış hatırlamıyorsam. Çadırı zor da olsa topladım dostlar. Uçuyordu ya çadır, var ya, zor topladım. Yemin ediyorum çok zor topladım ya. Feci bir rüzgar var. Ya öyle üşüten, insanı hakikaten üşüten bir rüzgar yok. Yani içini üşütmüyor. Ama mesela ellerim dondu. Hareket ettiremedim. Çadır uçuyor. Yüzüm üşüdü. Yani rüzgarın vurduğu yer üşüyor. Ama mont falan koruyor vücudu. Bakın yol üzerinde bu tarz böyle insanların evleri var. Artık ev mi diyeyim, barınak tipi bir yerler var, tamam mı? Bazıları işte hayvanlarını buraya koyuyor, ahır gibi kullanıyor. Bazı kısımlarında kendileri yaşıyorlar. İşte hayvancılıkla uğraşıyorlar, öyle söyleyeyim. O abiler, ablalar bilet kesiyorlar. Dün bir tane sarhoş abi gelmişti ya, ben çorapları yıkarken. O mesela sabah geldi, bilet kesti. Dün bayağı sarhoştu. Dün bilet bir şeyler dedi de çok güvenemedim. Ayak yapıyor sandım. Sabah geldi ayık kafayla. Bilet dedi. Tamam dedim abi. 10 soles biletimizi aldık. Dün bilet kesmemişlerdi. Bugün bilet kestiler. Neyse. Yani dağın başında baksanıza. Şu barakada yaşıyor belki de o abi. Yani gelenler mi ona yemek getiriyor? Nasıl yapıyor o işi? Onu hakikaten bilmiyorum ya. Aa bak, burada baraka tipi bir yer var. Belki burada kendisi yaşıyor. Öteki tarafta hayvanları saklıyor, koruyor, ne bileyim artık ne deniyorsa. Hola. ¿Cómo está? Guayapa? Guayapa, sí. Gracias. Guayapa. ¿Todo bien? Todo bien. Malo, agua. Agua. Sí, camino, agua. Agua. ¿Tu casa aquí? Guayapa. Guayapa. Sí, Guayapa. Köye vardık sayılır dostlar, bakın. Hemen şurada. Burada da abla bilet kontrolü yaptı. Gracias. 50 soles ödedim. Biletimi kesti. Buradan köye doğru yürüyeceğim şimdi. Bayağı iyi yürüdüm ya bugün. Yani zaten rota çok zor değildi, kolaydı. Böyle hafif yokuş aşağı gittik. Tırmanış yoktu bugün. Kaç kilometre? 12 kilometreydi toplam. Çok az kaldı işte. Güzel bir vadide yürüdüm ya. Böyle nehir akıyordu bir taraftan. Bir tarafta aha böyle dağlar. Hakikaten güzel bir yerde yürüdüm.
ve hızlı yürüdüm. Yani 7'yi 40 geçe çıktım şeyden, o kamp yerinden. Şu an saat 10.30 desek. 3 saatten kısa sürede gelmişim. Yani 3,5 saate köye vardığımı düşünürsek gayet güzel. Şöyle şu evi göstereyim size. Baksanıza, kerpiçten yapmışlar. Çatısı metal. Böyle bir de güneş paneli var. Burada da sanırım ahırı var. Dağın başında yaşıyorlar ya. Yemin ediyorum hiçliğin ortasındayız. Bak samimi söylüyorum ha. Baksanıza böyle taşlardan, kerpiçten evler yapmış insanlar kendilerine. Ha bu da bacası, güneş paneli. Bak karşıda da evler var. Büyük cesaret ya, dağın başında, hiçliğin ortasında yaşamak. Helal olsun. Hola, buenos días. Ablalar çamaşır yıkıyor. Oo, ayakkabı yıkıyorlar, kıyafet yıkıyorlar. Ne haber lan? İyi misin? Tamam tamam, gel, korkma gel. Korkma lan, korkma. Aa, burada da nehir akıyor. Nehir suyundan faydalanıyorlar. Huayapa köyüne ulaştık dostlar. Aha da köy burası. 3500 metrede konuşlanmış bir köy. Yemin ediyorum hiçliğin ortasında ya. Hiçbir şey yok başka etrafında. Ben şimdi çadırı şu ileride bir tane futbol sahası var. Köyü gezdikten sonra göstereceğim. Hemen çantayı oraya attım, çadırı kurdum. Bın dedim. Kendimi köyün sokaklarına attım. Şöyle birazcık köyü gezelim. Baksanıza evlere. Kerpiçten, böyle taştan. Bak şu karşıda da yer yer bu tarz evler var. Şurada bir tane inşaat var. Birkaç kişiye buranın nüfusunu sordum da bilmediklerini söylediler. O yüzden nüfus hakkında bir şey söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Ama öğreniriz diye umuyorum. Junin sokağıymış burası. Şöyle dalalım ya. Hola. ¿Cómo está? Bueno. Bueno. Oo, güçlüymüşsün abi, fuerte. Güçlüymüşsün ya. Kamera. Whisky? No whiskey, agua. Agua. Whisky? No whiskey, no alcohol. Agua. Ah, gracias. Gracias, señor. Adiós. Hasta luego. Ne haber? Hemen şurası da köyün merkezi. Yani haritadan öyle gözüküyordu. Yürüyüş rotası üzerinde 5. ya da 6. gün buraya ulaşıyorsunuz. Sizin hızınıza göre değişiyor. Biz 5. gün ulaştık. Dilerseniz burada hostelde de konaklayabiliyorsunuz. Burada şey de var, market de var. Aa, burası merkez. Oo. Rengarenk ha evler. Hola. ¿Cómo está? Burada hostel var, market var. Dilerseniz buradan, yani yürüyüş rotasını tamamlamadan alışveriş yapabilirsiniz. Gelip burada konaklayabilirsiniz vesaire. Öyle bir imkanınız da var. Ya ben burayı küçücük bir yer zannediyordum. Yani aslında çok büyük bir yer değil ama daha ufak bir yer zannediyordum. O yüzden çok fazla güvenemedim. Acaba markette bir şey var mıdır, yok mudur? Hakikaten çok güvenemedim ama daha köyün girişinde 2 tane hostel, bir tane market gördüm. Ha, şuradan ilerleyelim. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, mucho gusto. Burak. Pues sí. Sí, país Turquía. Para cocinar. Sí, sí, camino. Ajá. Sí. ¿De qué país? Turquía. Ah, bien, bien. ¿Solo o...? Sí, solo camino. Ah, bien, bien. Mucho gusto. Gracias. Anladığım kadarıyla burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor insanlar. Bir de bu yürüyüş rotasında gelen turistlerden para kazanıyorlar. Hola. Yani ufak da bir turizmin katkısı oluyor buraya. Hola. ¿Cómo está? Sí, está bien. Gracias. Çok tatlı ya teyze. Evlere bak, rengarenk.
Böyle odun kesmişler. Artık yakacak için kullanıyorlar. Hola, ¿cómo está? Burası nereye gidiyor bilmiyorum. Hola. Evet, burası nereye gidiyor onu da bilmiyorum. Yol kapandı. Şöyle geriye merkeze doğru dönelim. Ne yapıyorsunuz lan keratalar? Ana ne güzel görünüyor öyle. Şöyle şuranın kapladığını düşünsene çiçeklerle. Çok güzel görünür ha. Evler hep böyle dostlar işte. Hola. Tatlı bir yermiş ya burası. Ana. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Allah'ım çok tatlı teyze. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Mucho gusto. Sí, gracias. Sıcakkanlı ha insanlar. Herkes selam veriyor, şey yapıyor. Normalde böyle ufak yerlere geldiğiniz zaman genelde kamerayı sevmezler pek. Şu ana kadar bir sıkıntı çıkmadı. Teyze çok tatlıydı ya. Ne yapıyorsun? Gel. Gel. Gel seveyim seni gel. Gel seveyim seni gel. Ne yapıyorsun iyi misin? He? Gel gel seveyim seni gel. Gel lan gel. Kıyamam ya vurdular mı ne yaptılar korkuyor hayvan. Ne havlıyorsun? Seveceğim. Şuradan girsek burası birinin evine mi gidiyor yoksa sokak mı? Sanırım insanların evine gidiyor. Şöyle göstereyim size bakın insanlar bu şartlarda yaşıyorlar. Dağın ücra bir köşesinde. Şöyle insanların yaşantılarını da ufaktan göstermiş olayım sizlere. Alışık olduğum yaşantılar değil bunlar yani açık söylemek gerekirse. O yüzden burada ekstra olarak konaklamak istedim. Görmek istedim köyü ya. Burası da bir yere gitmiyor. Kapandı burada da. Şöyle devam edelim. Hola. Normalde ya buraya erken vardım. Hakikaten güzel yürüdüm bugün. Hızlı yürüdüm. Devam etsem bir sonraki rotaya devam ederdim yani ama kalıp görmek istedim ya. Birazcık köyü gezelim. Perú. Sí, muy bueno. Perú, muy bueno. Cordillera Huayhuash, bueno, it's perfecto. ¿Cómo te llamas? Hernán Santos. Santos. Sí. Burak. Gracias. Mucho gusto. Profesión. ¿Provisión? No sé. Yo, profesión a hacer casa. ¿A trabajo? Ajá, trabajo. Ah, trabajo YouTube. Ya. Cámara, YouTube. Yo, albañil, hacer casas. Sí, me recuerda pueblos. Ahorita trabajando en la playa. Ah, ¿agricultura? Ajá, eso. Ah, Sí, agricultura. ahorita. Ah, sí. Sí, agricultura. Ah, ¿tu casa? Sí, de mi hermana. Yo vivo. Ah, de hermano casa. Huacho. Ah, Huacho. Huacho. Ah, entiendo. Mi hermana. Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias. Ya, de igual manera. Sí. Huacho. Hola. 3-5 kelime İspanyolcamla vallahi muhabbet ettim ya. Abi tarımla uğraşıyormuş. Agrikultura tarım demek yanlış bilmiyorsam. Dediğim gibi tarım, hayvancılık bir de buraya gelen turistlerden insanlar para kazanıyorlar. Bak bir tane hostel çıktı karşımıza. Burada bir tane hostel var. Burada da var, orada da var. Burası hostel sokağı galiba. Bir tane market var burada. Biri var mı?
Hola. Kimse yok galiba. Marketi de şöyle göstermiş olayım dostlar. Bayağı geniş, büyük. Bir sürü bir şey var. Neyse şöyle marketi de göstermiş olayım. İyi, bayağı bir şey varmış ha. Ben daha az vardır diye düşündüm. Haritada o kadar ufak gözüküyor ki burası, anlatamam. Dedim herhalde şey yok yani. Çok güvenemedim de. Demek ki 6 günlük yemek alsaymışım yanıma, hiç öyle ağır çantayla yürümeme gerek kalmayacakmış. Deneyim işte, hep bunlar şans. Bak burada da başkasının evi var. Evler böyle işte dostlar. Yani tahminimce çok zordur diye düşünüyorum yaşantıya. Ha, burada bir şeyler, fırın gibi bir şey sanırım. Aynen, ocak. Taş ocak. Hola, ¿cómo está? Canım benim. Nasıl güzel gülüyor. Zor bir yaşantı olmalı ya, dağın tepesinde. İstedikleri zaman istedikleri şeye ulaşamıyorlar. Yani bu tarz yerlere yiyecek içecek getirmek bile mesele. Yani bu köye illaki bir araba yolu vardır ama yiyecek içecek buraya geldiği zaman biraz daha pahalılaşıyor. Özellikle turistler için. Yani normal karşılamak lazım tabii ki. Ama bu tarz yerler, bilmiyorum ya, böyle mahrumiyet bölgeleri daha çok ilgimi çekiyor benim. Buradaki insanların hikayesi, yaşantıları çok daha fazla ilgimi çekiyor. Keşke böyle hakikaten İspanyolcayı böyle konuşabilsem de burada ekstradan kalıp insanlarla birazcık iletişim kurabilsem, onların yaşantılarını gösterebilsem size. Mesela bir çiftçinin bir gününü gösterebilsem, bilmiyorum. Çok isterdim ya böyle ufak belgesel tarzı şeyler yapmayı. Ne yapıyorsun? Burası bir sokak mı yoksa bir eve mi gidiyor? Büyük ihtimalle eve gidiyor. Bakalım. Evet. Bu kadar köy. Ufacık. Güneş şöyle vadiden aşağı doğru gitti, kayboldu. Ortamda serinledi. Aha da kamp attığım alan burası. Burası köyün futbol sahası. Şurada okul var. Ben buraya geldiğimde çocuklar teneffüse çıkmıştı, top oynuyorlardı. O ara ben de çadırımı kurdum. Aha da buraya kurdum. Şöyle size göstereyim. Yemeğimi de çadırın içinde pişiriyorum yine. Menümüz yine aynı. Soğanlı, biberli, soslu makarna. Aslında Rafael'le birlikte şöyle planlamıştık. Biliyorsunuz ben Rafael'le birlikte yola çıkmıştım ama ilk gün birbirimizi kaybettik. Bir daha da bulamadık. Bir gün makarna, bir gün pilav yaparız diye düşünmüştük. Pirinçleri o aldı, makarnayı ben almıştım. Biz ayrılınca makarna bende kaldı. Her gün makarna yiyorum ama hiç sıkıntı yok. Yani ben gayet halimden memnunum. Çadırımı buraya kurdum. Aha da diğer gruplar da burada. Ya güneş şöyle aşağı gitti. İnanılmaz serinledi hava ya. Güneş varken yakıyor. Gördüğünüz gibi baksanıza kıpkırmızı oldu ya burnum. Yani bilerek almadım güneş kremini. Alsam da fayda etmiyor çünkü. Alsam da aha bundan biraz daha hallice oluyorum yani. Dedim hiç yük etmeyeyim kendime. Lan keşke alsaydım ama şu halime bak, palyaço gibi oldu burnum ya. Durumlar budur dostlar. Bugün de burada konaklıyoruz. Yine yemeğimizi yiyeceğiz birazdan. Bir 15 dakikaya falan pişer diye düşünüyorum. Köy merkezi de aşağıda kaldı. Hola, merhaba. Yarın da şu tepeden şöyle aradan süzüleceğiz, tırmanacağız. Ondan sonra artık yürüyeceğiz, yürüyebildiğimiz kadar. Vallahi köydeki insanlar çok sıcakkanlıydı. Ben sevdim burayı ya. Hakikaten sevdim yani.
Bilmiyorum yani, böyle herkes selam verdi vesaire. Kamerayı görünce şey yapmadı, çekinmediler ama çok az insan vardı. Keşke biraz daha böyle insanlarla konuşup muhabbet edebilseydim. Keşke İspanyolca bilseydim, dediğim gibi uzun kalırdım. Oy. Başka ne anlatayım bilmiyorum dostlar. Bugün 5. gün. Yarın 6. gün. Oy. Vallahi alıştı ama vücudum. Yani vücut belli bir tempodan sonra şey yapıyor. Oturuyor düzene. Yani bacaklarımın ilk günkü ağrısı geçti. Sadece omuzlarım şu yükten dolayı şuralar acıyor. Onun dışında iyiyim yani. Bir de işte böyle yokuş çıkarken yoruyor ama o da yapacak bir şey yok. Ona da artık bu işin tuzu biberi olsun yani. Öyle söyleyeyim. İşte bu grup 1, bu grup 2. Bak şu abi aşçı, çadırın içinde gözüküyor ya bir tane abi, bak dışarı doğru çıkacak. Yok, çıkmadı. O abi aşçı. Yani gruba katılırsanız öyle güzellikleri de var. Yemeğinizi pişiriyorlar. Çadırları abiler atlarla getirip, bütün malzemeleri atla eşekle getirip taşıyorlar. Sizden önce geliyorlar. Buraya konuşlanıyorlar. Kuruyorlar tezgah. Siz ondan sonra geliyorsunuz. Bir de bana bak garibim. Her şeyi kendim yapıyorum. Bakalım yemeğimiz fokurduyor mu? Şöyle bir karıştıralım. Bugün sosu biraz daha az attım. Dedim bir de böyle deneyeyim. Nasıl olacak? Hafif bir tat verse yeter. Bu tencere tavayı da İran'dan almıştım ha.